Çok eskiden büyük bir ormanın kenarında karısı ve iki çocuğuyla fakir bir oduncu yaşıyormuş. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, küçük kızınki de Gretel'miş. Oduncu kıt kanaat geçiniyormuş. Bir keresinde ülkede büyük bir kıtlık olduğu için adamcağız ekmek parası kazanamaz olmuş. Bir akşam yatağa yattığında sıkıntıdan sağa sola dönüp durmuş. Sonra karısına Ne olacak bizim halimiz? Zavallı çocuklarımızı besleyemiyoruz. Kendimizi bile doyuramıyoruz. demiş Dinle beni bey. diye cevap vermiş karısı. Yarın erkenden çocukları ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz. Orada onlara ateş yakar ve birer parça ekmek bırakırız. Sonra da onları yalnız bırakır ve geri döneriz. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz. Böylece onlardan kurtulmuş oluruz. Olmaz hanım. Ben bunu yapamam. Nasıl onları ormanda yapayalnız bırakırım? Çok geçmez, vahşi hayvanlara yem olurlar. Demiş adam, Aptallık ediyorsun. demiş karısı. O zaman dördümüz de açlıktan ölürüz. Sen tabutları şimdiden hazırla. Hiç durmadan konuşarak adamın başının etini yemiş. Sonunda da oduncu razı olmuş. Bir yandan da Ama çocuklara çok üzülüyorum. deyip durmuş. İki çocuk o gece açlıktan uyuyamamış. Uyanık oldukları için de üvey annelerinin söylediklerini duymuşlar. Gretel acı acı ağlayarak Hansel'e Bu da mı başımıza gelecekti? demiş Sus Gretel, diye cevap vermiş Hansel. üzülme. Ben ikimize de bakarım. Anne ve babaları uyuyunca genç oğlan kalkıp ceketini giymiş, sokak kapısını açarak usulca dışarıya çıkmış. Ay ışığı kapı önündeki gümüş para gibi parlayan ufak ve beyaz çakıl taşlarında yansımaktaymış. Hansel eğilerek toplayabildiği kadar taşı cebine doldurmuş. Sonra Gretel'in yanına vararak Üzülme kardeşim. Rahat rahat uyu sen. diyerek kendisi de yatağa yatmış. Gün ağarıp da güneş yükselince üvey anneleri gelip ikisini de uyandırmış. Hadi kalkın tembeller. Ormana gidip odun keseceğiz. Diyerek her birine birer dilim ekmek vermiş. Bu sizin öğle yemeğiniz. Daha önce yiyip bitirmeyin. Biterse başka yemek yok. Demiş. Gretel ekmekleri önlüğünün cebine koymuş. Çünkü Hansel'in cepleri çakıl taşıyla doluymuş. Derken hep birlikte ormana doğru yola çıkmışlar. Bir süre gittikten sonra Hansel durup başını çevirerek evlerine doğru bakmış. Bunu birkaç kez yinelemiş. Babası Hansel, ne bakıyorsun öyle? Dikkat et, geç kalıyorsun. demiş. Baba, benim beyaz kedim dama çıkmış da galiba bana güle güle diyor. Diye cevap vermiş. Ama üvey annesi Hadi oradan deli. O kedi falan değil. Sabah güneşi bacaya vurmuş. Onun gölgesi. demiş. Aslında Hansel kedi falan görmemiş. Ancak ikide bir cebindeki parlak çakıl taşlarından birer tane alıp yere atıyormuş. Ormanın ortasına geldiklerinde babaları Hadi bakalım çocuklar. Odun toplayın da ateş yakayım. Yoksa üşürsünüz. demiş. Hansel ile Gretel bir yığın çubuk toplamışlar. Çubuklar ateşe verilmiş, alevler yükselirken kadın Ateşin yanına uzanın çocuklar. Dinlenin biraz. Biz gidip odun keseceğiz. İşimiz bitince geri dönüp sizi alırız. demiş. Hansel ile Gretel ateşin başına geçmiş. Öğlen olunca birer dilim ekmek yemişler. Uzaktan balta sesleri işittikleri için babalarının yakında bir yerde olduğunu sanmışlar. Oysa bu balta sesi değilmiş. Rüzgarın bir oraya bir buraya salladığı kuru bir ağaca takılmış bir dalmış. Uzun süre
Oturmuş olmanın verdiği yorgunlukla gözleri kapanan iki çocuk derin bir uykuya dalmış. Tekrar uyandıklarında etraf kapkaranlıkmış. Gretel ağlamaya başlayarak Bu ormandan nasıl çıkacağız? demiş. Ama Hansel Bekle biraz da ay çıksın. O zaman yolu buluruz. diyerek onu yatıştırmış. Dolunay tepeye yükseldiğinde Hansel kız kardeşinin elinden tutarak çakıl taşları serpiştirdiği yoldan yürümüş. Ufacık taşlar yeni basılmış para gibi parlıyormuş. Bütün gece yürümüşler ve gün ağarırken babalarının evine dönmüşler. Kapıyı çalmışlar. Kadın onları görünce Ah yaramaz çocuklar, ormanda uyuyakaldınız herhalde. Biz de bir daha gelmeyeceksiniz sandık. demiş. Ama babaları çok sevinmiş. Çünkü onları bıraktıkları için çok üzülüyormuş. Aradan çok geçmemiş. Yoksulluk her köşede kendini hissettirmeye başlamış. Çocuklar üvey annelerinin yatakta babalarına şöyle söylediğini işitmişler. Hepsini yedik içtik. Sadece yarım somun ekmeğimiz kaldı. Ondan sonra işimiz bitik. Çocuklar bu evden gitmeli. Onları ormanın ta derinliğine bırakalım ki yollarını bulamasınlar. Yoksa başka çaremiz yok. Adamın yüreği burkulmuş Son kalan ekmeği çocuklarla paylaşsam bari. demiş. Ama kadın onu dinlememiş bile. Ama çocuklar henüz uyumamış ve konuşulanları duymuş. Anne babası uyur uyumaz Hansel yatağından kalkarak dışarıya çıkıp geçen sefer olduğu gibi çakıl taşı toplamak istemiş. Ne var ki kadın kapıyı kilitlemiş. Hansel dışarı çıkamamış. Yine de kız kardeşini yatıştırarak Ağlama Gretel, sen uyumana bak. Tanrı bize yardım edecektir. demiş. Ertesi sabah kadın çocukları yataktan kaldırarak her birine birer dilim ekmek vermiş. Ama bu seferki daha da azmış. Ormana giderken Hansel onu cebinde ufalamış ve hiç belli etmeden kırıntıları yola serpiştirmiş. Babası Hansel, ne diye durup oraya buraya bakıyorsun? diye çıkışınca Hansel Evimizin damındaki güvercine bakıyorum. Galiba bana güle güle demek istiyor. deyince kadın Hadi oradan deli. O güvercin falan değil. Bacaya vuran güneşin gölgesi. diye söylenmiş. Ama Hansel bir yandan yürürken öte yandan ekmek kırıntısı serpmeye devam etmiş. Kadın çocukları ormanın ta derinliklerine sürüklemiş. O zamana kadar buraya hiç gelmemişler. Büyük bir ateş yaktıktan sonra Siz burada kalın çocuklar. Yorgunsanız yatın uyuyun biraz. Biz gidip odun keselim. İşimiz bitince gelir sizi alırız. demiş. Öğlen olunca Gretel ekmeğini Hansel'le paylaşmış. Çünkü Hansel kendi hakkı olan ekmeği yola serpiştirmiş. Derken yatıp uyumuşlar. Akşam olmuş ama zavallı çocukların yanına kimse gelmemiş. Hansel kız kardeşini Bekle biraz Gretel. Ay çıksın hele. O zaman serptiğim ekmek kırıntılarını görerek yolumuzu buluruz. diyerek avutmuş. Ay çıktığında yola koyulmuşlar. Ama hiçbir ekmek kırıntısı görememişler. Çünkü ormandaki binlerce kuş hepsini gagalayıp yemiş. Hansel Biz yine yolumuzu buluruz. demiş. Ama bulamamışlar. Böylece bütün gece yürüdükten sonra ertesi gün akşama kadar yol aldılarsa da ormandan çıkamamışlar. Karınları o kadar acıkmış, o kadar yorulmuşlar ki yürüyemez olmuşlar ve bir ağacın altına kıvrılarak uykuya dalmışlar. Evden ayrılalı tam 3 gün olmuş. Tekrar yürümeye başlamışlar.
Ama gittikçe ormanın derinliklerine saplanıp kalmışlar. Yakında yardım gelmezse susuzluktan ölebilirlermiş. Öğlen olduğunda bir ağacın dalına konan beyaz, güzel bir kuş görmüşler. O kadar hoş ötüyormuş ki durup onu dinlemişler. Kuş bir süre öttükten sonra kanatlarını çırpa çırpa önlerinde uçmuş. Çocuklar onu takip etmiş. Küçük, ufak bir evin damına konmuş. İki kardeş eve yaklaştığında bu evin ekmek hamurundan yapıldığını ve üzerine kurabiye yapıştırıldığını fark etmiş. Pencereleri ise beyaz kesme şekerdenmiş. Hadi yiyelim. Kendimize bir ziyafet çekelim. Ben damdan başlayayım yemeye. Sen de pencereyi ye. Çok tatlı olmalı. Demiş Hansel ve dama tırmanarak bir parça koparıp tadına bakmış. Gretel de pencereye yaklaşarak kemirmeye başlamış. Derken evin içinden bir ses yükselmiş. Yiyor çıtır çıtır benim evimi böyle. Bunu yapan Rüzgar. Sen ona söyle. Diye cevap vermiş Gretel ve hiç aldırış etmeksizin yemeği sürdürmüşler. Pasta damdaki Hansel'in o kadar hoşuna gitmiş ki bir parça da aşağıya atmış. Bu arada Gretel yuvarlak bir pencereyi tamamen yemiş. Yere çömelerek biraz keyif çıkarmış. Birden kapı açılmış ve değneğine tutuna tutuna dışarı bir cadı kadın çıkmış. Hansel ile Gretel o kadar korkmuş ki yere düşmüşler. Kadının evindeymişler artık. Kadın başını iki yana sallayarak Ay sevgili çocuklar. Kim sizi buraya getirdi? Gelin içeri, evimde kalın. Korkmayın, başınıza bir şey gelmez. demiş. İkisini de ellerinden tutarak içeriye sokmuş. Sofrada güzel yemekler varmış. Süt ve şekerli bazlama, elma ve fındık. İkisine de bembeyaz çarşaflar ile tertemiz yatak hazırlanmış. Hansel ile Gretel hemen yatmışlar. Sanki cennettelermiş. Cadı kadın onlara mahsus böyle davranmış. Aslında niyeti kötüymüş. Çocukları sürekli buraya çekmek için yapmış bu kurabiyeleri. Onları ele geçirdiğinde kazanda pişiriyor, sonra da yiyormuş. Cadıların gözü kırmızı olur ve uzağı göremezlermiş. Ama iyi koku alırlar ve bir insan yaklaştığında hemen sezerlermiş. Nitekim Hansel ile Gretel yaklaştığında pis pis gülerek Onları yakaladım, elimden kaçamazlar. diye söylenmiş. Ertesi sabah çocuklar uyandığında cadı kalkmış bile. Güzel güzel uyuyan kırmızı yanaklı çocukları görünce kendi kendine Nefis bir yemek olacak. diye mırıldanmış. Sonra cılız eliyle Hansel'i yakaladığı gibi ufak bir ahıra sokmuş. Demir parmaklıklı kapıyı da üstüne kapatmış. Oğlan ne kadar bağırdıysa da duyan olmamış. Cadı kadın daha sonra Gretel'in yanına varmış ve sarsarak uyandırmış. Hadi kalk bakalım tembel kız. Git su taşı, sonra da ağabeyin için bir şeyler kaynat. Kendisi dışarıdaki ahırda. İyi yesin de semirsin biraz. Ne zaman şişmanlarsa onu o zaman yiyeceğim. Demiş. Gretel acı acı ağlamaya başlamış. Ama ne fayda? Cadının söylediğini yapmak zorundaymış. Bu arada zavallı Hansel'e en güzel yemekler sunulurken Gretel'e sadece yengeç kabuğu yemek kısmet olmuş. Her sabah cadı kadın usulca ahıra yanaşıyor ve Hansel uzat elini bakalım. Kilo almış mısın? diyormuş. Hansel ise ona her sabah bir kemik uzatıyormuş. Cadı kadın da gözleri iyi görmediği için bunu Hansel'in parmağı sanıyor
oğlan niye şişmanlamadı diye şaşıp kalıyormuş. Aradan 4 hafta geçmiş. Hansel hala zayıf kalınca cadı kadının sabrı tükenmiş ve Gretel, diye seslenmiş. hadi çabuk ol. Su taşı. Hansel ister zayıf olsun, ister şişman. Yarın onu kesip yiyeceğim. Zavallı Gretel su taşırken nasıl da sızlanıyormuş. İki gözü iki çeşme ağlarken Ulu Tanrım, bize yardım et. Keşke bizi ormanda vahşi hayvanlar yeseydi. Hiç değilse birlikte ölürdük. diye söylenmiş. Cadı kadın Kapa çeneni. Bunun bir faydası yok. diye çıkışmış. Ertesi sabah Gretel kovayla su taşıdıktan sonra ateş yakmış. Cadı kadın Önce ekmek yapalım. Ben fırını yaktım. Hamuru da hazırladım bile. diyerek zavallı kızı içinden alevler çıkan fırına doğru itelemiş. Gir içeri. Bak bakalım ekmek yapılacak kadar ısınmış mı? diye eklemiş. Asıl niyeti kız içeri girer girmez fırının kapağını hemen kapatmakmış. Onu da kızartıp yiyecekmiş. Ama Gretel onun ne düşündüğünü anlayıvermiş Ama içeri nasıl gireyim? diye sormuş. Cadı kadın Görmüyor musun? Fırının ağzı yeterince açık. Ben bile sığarım. diyerek kafasını fırının içine doğru sokmuş. O anda Gretel onu tüm gücüyle içeri iterek fırının demir kapağını kapatıp sürgülemiş. Cadı kadın bağırmaya başladıysa da Gretel oradan uzaklaşmış. Cadı yana yana kül olmuş. Gretel hemen Hansel'in yanına varmış. Ahırın kapısını açarak Hansel, kurtulduk. Cadı artık yok. diye haykırmış. Hansel kapalı kafesten uçan kuş gibi dışarı fırlamış. İki kardeş sevinçle kucaklaşmış. Artık korkmaları için bir neden yokmuş. Cadı kadının evine girmişler. Her köşede içi kıymetli taşlarla dolu sandıklar varmış. Bunlar çakıl taşından daha iyi. Diyen Hansel onları ceplerine yerleştirmiş. Eve de götüreyim biraz. Diyen Gretel de önlüğünün cebine doldurmuş. Hansel Hadi artık eve dönelim de şu büyülü ormandan kurtulalım. demiş. Birkaç saat yol aldıktan sonra bir dere kenarına varmışlar. Karşıya geçemeyiz. Demiş Hansel. Ne bir köprü var ne de başka bir şey. Burada gemi yüzemez. Diye cevap vermiş Gretel. Ama şurada beyaz bir ördek yüzüyor. Ona rica edersem belki bizi karşıya geçirir. Ve seslenmiş. Ördekcik, ördekcik, bak biz çıka geldik. Gretel ile Hansel. Karşıya geçirirsen bizi, hep hasretle anarız sizi. Ördek yanaşıvermiş. Hansel üzerine binerek kardeşini de yanına çağırmış. Olmaz, Diye cevap vermiş Gretel. ikimiz ona ağır geliriz. Bizi birer birer taşısın. Ördek öyle yapmış. İki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonra bir süre daha yürümüş. Yürüdükçe orman yavaş yavaş onlara tanıdık gelmiş. Ve sonunda uzaktan baba evini görmüşler. Hemen koşmaya başlamışlar. Eve dalıp babalarının boyunlarına sarılmışlar. Adamcağız onları ormanda bıraktıktan sonra bir gün bile rahat edememiş. Bu arada karısı da ölmüş. Gretel önlüğünü açmış. Onca inci ve kıymetli taş yere dağılmış. Hansel de cebindekileri boşaltmış. O günden sonra tüm sorunları ortadan kalkmış. Hep birlikte mutlu, mesut yaşamışlar.